kişi onu sadece güzelliğiyle hatırlasa da Kleopatra'nın asıl gücü, zekası, hitabeti ve sarsılmaz stratejik dehasından geliyordu. O sadece bir kraliçe değil, İskenderiye Kütüphanesi'nin gölgesinde yetişmiş, tıp, felsefe ve astronomi alanlarında eğitim almış hırslı bir entelektüeldi. Peki, bu sıra dışı kadın Mısır tahtına nasıl çıktı? Sanılanın aksine Kleopatra etnik olarak Mısırlı değil. Büyük İskender'in komutanlarından 1. Ptolemaios'un kurduğu Makedon Yunan kökenli bir hanedana mensuptu. Makedon Yunan egemenliğinde ısrar eden Ptolemaioslar Mısır dilini hiç öğrenmeden hüküm sürmüşlerdi. Kleopatra ise Mısır dilini akıcı bir şekilde konuşuyordu. Toplamda 9 dil bildiği rivayet edilen bu dahi lider diplomatlarla aracısız konuşabiliyor. Bu da ona dış politikada devasa bir üstünlük sağlıyordu. Milattan önce 51 yılında Kleopatra'nın babası 12. Ptolemaios vefat ettiğinde arkasında net bir vasiyet bıraktı. Taht 18 yaşındaki en büyük kızı Kleopatra ve 12 yaşındaki oğlu 13. Ptolemaios arasında paylaştırılacaktı. Ancak bu sadece siyasi bir ortaklık değil, aynı zamanda zorunlu bir aile birleşimiydi. Mısır'da binlerce yıllık firavun gelenekleri, iktidarın meşrutiyetini kanın saflığına bağlamıştı. Ptolemaioslar Yunan kökenli olmalarına rağmen bu Mısır geleneğini sonuna kadar sürdürdüler. Onlara göre tahtın yabancı bir kana karışması en büyük tehditti. Bu yüzden tahtın mülkiyetini aile içinde tutmak ve dışarıdan birinin yönetime ortak olmasını engellemek için kardeşlerin birbiriyle evlenmesi zorunluydu. Geleneklere göre bir kadın tek başına firavun unvanını taşıyamazdı. Ancak kendi kanından bir erkekle evlenerek bu kutsal otoriteyi temsil edebilirdi. Bu katı kurallar nedeniyle Kleopatra 12 yaşındaki kardeşiyle evlenmek zorunda kaldı. Ancak bu Kleopatra için bir aşk ya da sadakat bağı değil. Sadece tahta giden yolda aşılması gereken bir bürokratik engeldi. Kleopatra kan bağının getirdiği bu zorunluluğu kağıt üzerine yerine getirse de yönetimde kardeşine en ufak bir yer açmaya niyetli değildi. Tahta çıkar çıkmaz kardeşini etkisiz hale getirecek hamleler yaptı. Resmi devlet yazışmalarından ve fermanlardan kardeşin adını tamamen sildirip tüm belgeleri tek başına imzalamaya başladı. Egemenliğin en somut kanıtı olan madeni paralarda kardeşinin tasvirine yer vermedi. Sikkelerin üzerine sadece kendi portresini bastırarak halka ve dünyaya Mısır'ın tek hakimi benim mesajını verdi. Ancak onun bu güçlü ve bağımsız karakteri saray bürokrasisi için bir tehdit oluşturuyordu. Özellikle genç kral 13. Ptolemaios'un arkasındaki asıl güç olan başdanışman Pothinus ve General Akilas, Kleopatra'nın otoritesini kendi çıkarları için tehlikeli buldular. Kendi sözlerinden çıkmayacak, çok daha kolay manipüle edebilecek bir lider arayışıyla bir saray darbesi planlayarak Kleopatra'yı yönetimden uzaklaştırdılar. Tahtın tek hakim olarak 13. Ptolemaios'u başa geçiren bu ekip Kleopatra'yı Mısır'dan tamamen dışladı. Can güvenliği tehlikeye giren Kleopatra önce Mısır'ın içlerine çekilse de burada kalamayacağını anlayarak Suriye'ye kaçtı. Ancak bu bir kaçıştan ziyade bir geri dönüş hazırlığıydı. Kleopatra Suriye'de boş durmayarak diplomatik yeteneklerini kullandı ve orada kendisine sadık, profesyonel bir paralı asker ordusu toplamaya başardı. Kendi hakkı olan tahtı geri almak amacıyla ordusunun başına Mısır sınırındaki Perseum yakınlarına kadar geldi. Bu dönemde Mısır sadece bu siyasi entrikalarla değil, aynı zamanda derin bir ekonomik burhanla da boğuşuyordu. İç karışıklıklar Nil'in tarımsal düzenini bozmuş, taht mücadeleleri devlet hazinesini tüketmiş ve merkezi otorite tamamen sarsılmıştı. Mısır bir zamanların kudretli imparatorluğundan ziyade dışarıdan gelecek müdahalelere açık, zayıf ve savunmasız bir ülke haline gelmişti. Aynı dönemde başka bir iç karışıklık yaşayan ülke Roma'ydı. Bu Roma'daki iç savaşın kaderini belirleyen gelişme ise General Büyük Pompei'nin Pharsalus Muharebesi'nde Julius Caesar'a ağır bir şekilde yenilmesi oldu. Bu yenilgi sadece bir askeri kayıp değil, Roma'daki eski düzenin çöküşünün de ilanıydı. Pompei daha önce hamileliğini yaptığı ve vasiyet gereği çocuklarının varisi olduğu Mısır'a bu eski dostluk bağlarına güvenerek kaçtı. İskenderiye kıyısına çıktığında kendisinin memnuniyetle karşılanacağını, Mısır'ın ona yeni bir ordu toplamak için zaman ve kaynak vereceğini umuyordu. Ancak Mısır'da da işler karışıktı. Taht kavgası içindeki 13. Ptolemaios'un danışmanları
Kaybeden bir generali desteklemenin Roma'nın yeni gücü Sezar'ı öfkelendireceğini ve Mısır'ı bir işgale sürükleyeceğini fark ettiler. Bu stratejik korku nedeniyle Pompei beklediği gibi karşılanmadı. İskenderiye kıyısına ayak basar basmaz Sezar'a bir yaranma çabası olarak 13. Ptolemaios'un adamları tarafından öldürüldü. Pompei'nin peşinde lejyonlarıyla beraber Mısır'a oluşan Sezar, rakibinin kesik başını gördüğünde beklenen memnuniyeti göstermek yerine büyük bir öfkeye kapıldı. Bu öfkenin sebebi sadece eski bir dostun trajik ölümü değil, bir Roma vatandaşının ve konsülünün bir başka devlet tarafından katledilmesinin Roma onuruna indirilmiş bir darbe olmasıydı. Sezar, bu otorite boşluğunu fırsat bilerek Mısır'da kontrolü ele aldı. Sezar'ın bu hamlesi karşısında tutunamayarak Ptolemaios sarayıyla beraber Perseus'uma kaçtıysa da Sezar hem Roma'nın Mısır'dan olan eski alacaklarını tahsil etmek hem de bu stratejik coğrafyayı başıboş bırakmamak için Ptolemaios'u İskenderiye'ye getirerek gözetim altına aldı. Mısır, özellikle Nil'in bereketli topraklarındaki devasa tahıl üretimi sayesinde Roma için basit bir müttefik değil, hayati bir yaşam hattıydı. Roma'daki kalabalık nüfusun doyurulması tamamen bu sevkiyata bağlı olduğundan, Mısır'da yaşanacak en ufak bir taht kavgası Roma sokaklarında açlık ve isyan anlamına geliyordu. Sezar, Pompei'nin ölümüyle biten bu süreci sadece bir iç savaş takibi olarak görmedi. Mısır'ın yönetimini bizzat dizayn ederek Roma'nın gıda güvenliğini ve dolayısıyla kendi siyasi geleceğini garanti altına almayı hedefledi. Bu durum Mısır'ı artık bağımsız bir krallıktan ziyade Roma siyasetinin en kritik ve vazgeçilmez bir dişlisi haline getirdi. Suriye sınırında kendi ordusunu toplayan ancak başkent İskenderiye'ye normal yollarla girmesinin imkansız olduğunu bilen Kleopatra, iktidarı tekrar ele geçirme şansını Sezar'da görüyordu. Kleopatra kardeşinin ordusunu kuşatmasını yarmak ve Sezar'a ulaşmak için sıra dışı bir plan yaptı. Küçük bir tekneyle İskenderiye limanına sızdı ve bir halının içinde gizlenerek bizzat Sezar'ın odasına kadar ulaştırıldı. Bu hamle sadece romantik bir jest değil, Kleopatra'nın hayatını ortaya koyduğu büyük bir siyasal riskti. Sezar'ın odasında düğüm çözülüp Kleopatra halının içine aniden ayaklarının dibine serilince 52 yaşındaki deneyimli general muhtemelen hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. O sırada henüz 21 yaşında olan bu genç kraliçe, Sezar'ı sadece güzelliğiyle değil, bu planı yapacak kadar büyük olan cesareti, zekası ve kusursuz hitabetiyle anında etkiledi. Sezar için Kleopatra, Mısır'ın karmaşık iç siyasetinde güvenebileceği tek meşru ortaktı. Kleopatra için ise Sezar, onu sürgünden kurtarıp tahta geri oturtacak tek askeri güçtü. Böylelikle Mısır'ın kaderini değiştirecek bir ittifakın temeli atılmış oldu. Kleopatra'nın Sezar ile kurduğu bu ittifak sadece kişisel bir ilişki değil, aynı zamanda tahtın yeniden kazanmasını sağlayan stratejik bir hamleydi. Ancak bu yakınlaşma saraydaki dengeleri anında sarstı. Ertesi gün ablası ile Sezar'ı bir arada gören 13. Ptolemaios, sadece ablasının geri dönüşünü değil, aynı zamanda iktidarın ellerinden kayıp gidişini izlediğini anladı. Sezar'ın kardeşlerin birlikte yönetmesini öngören eski vasiyeti uygulama kararı, Ptolemaios ve destekçileri için bardağı taşıran son damla oldu. Sezar'ın kontrolü tamamen ele geçirmesinden korkan genç kral, bu durumdan duyduğu büyük rahatsızlıkla saraydan ayrıldı ve Sezar'ı kuşatmak üzere General Akillas'ın komutasındaki yaklaşık 20.000 kişilik ordusunu şehre çağırdı. Bu hamle İskenderiye sokaklarını bir savaş alanına çevirecek olan uzun ve kanlı bir kuşatmanın başlangıcıydı. Sezar ve Kleopatra'nın ittifakı İskenderiye'de geri dönülmez bir savaş tetiklemişti. Sezar'ın yanında yalnızca 4.000 sadık lejyoneri varken General Akillas komutasındaki Mısır ordusu 20.000 kişilik devasa bir güçle şehre girdi. Bu sayıcı ezici üstünlük Sezar'a açık alanda savaşmak yerine İskenderiye'nin dar sokaklarında ve Kraliyet Sarayı bölgesine savunma yapmaya zorladı. Şehir bir anda her köşesi pusularla dolu, kanlı bir sokak savaşı alanına dönüştü. Mısır Generali Akillas, Romalıları teslim olmaya zorlamak için dahiyane ama acımasız bir yöntem kullandı. İskenderiye'nin gelişmiş yeraltı su sistemini hedef alan Akillas, dev su çarkları kullanarak kanallara deniz suyu pompalattı. Bu durumdan dolayı Romalı askerler panik halindeyken Sezar, kıyı boyunca askerlerine yeni kuyular kazdırarak tatlı su bulmayı başardı ve kuşatmanın ilk büyük krizini böylelikle atlatmış oldu. Ancak bu zafer sadece bir nefes alma süresiydi. Asıl büyük çatışmalar,
limanın ve donanmanın kontrolü için yaşanacaktı. Kuşatma sırasında Sezar, Mısırlıların donanmayı ele geçirip limanı tamamen kapatmasını engellemek amacıyla kritik bir karar alarak tüm gemileri yaktırdı. Ancak limanda başlayan bu yangın, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak şehrin yerleşim alanlarına yayıldı. Bazı tarihçilere göre bu alevler, liman yakınındaki İskenderiye Büyük Kütüphanesi'ne de sıçrayarak binlerce yıllık eşsiz eserlerin yanlışlıkla yok olmasına neden olmuştur. Aylar süren kuşatma, Sezar'ın müttefiki, Pergamonlu Mitrates'in destek birlikleriyle yardıma gelmesiyle kırılmıştır. Sezar kuşatmayı yarıp bu taze kuvvetlerle birleşmek için büyük bir askeri risk alarak şehirden çıkmış ve müttefikiyle güçlerini birleştirmeyi başarmıştır. M.Ö. 47 yılın başında Nil Nehri kıyısına yapılan Büyük Meydan Savaşı'nda Roma disiplini sayıca üstün olan Mısır ordusuna ağır bir yenilgi uğratmıştır. Bu bozgun sırasında Kleopatra'nın rakibi olan kardeşi 13. Ptolemaios kaçmaya çalışırken üzerindeki ağır altın zırhın yüküne dayanamayarak Nil Nehri'nde boğulmuştur. Savaşın sonunda Kleopatra, Sezar'ın askeri desteğiyle yeniden tahta çıkmış ve yönetim resmen kendisine devredilmiştir. Ancak bu zafer geleneksel bir bağımsızlık değil, Roma'nın himayesi altında bir otorite anlamına geliyordu. Artık Mısır, kağıt üzerine bağımsız görünse de stratejik ve ekonomik olarak tamamen Roma'nın nüfus alanı haline gelmiştir. Nil Savaşı basit bir taht kavgasının ötesinde, Mısır'ın kaderini nihai olarak Roma'ya bağlayan ve Akdeniz'deki güç dengelerini kalıcı olarak değiştiren asıl kırılma noktası olmuştur. Mısır tahtı Roma desteğiyle güvence altına alınmış olsa da Kleopatra için hanedan içindeki tehditler henüz tamamen son bulmamıştı. Roma'nın mutlak zaferinden önce Kleopatra'nın üvey kız kardeşi Arsenio kuşatma sırasındaki karışıklıktan faydalanarak kendisini kraliçe ilan ettirmiş ve Mısır ordusunun bir kısmını arkasına alarak Romalılara karşı savaşmıştı. Ancak Sezar'ın Nil Savaşı'nı kazanmasıyla Arsenio'nun bu hamlesi boşa çıkmış, yakalanarak bir savaş ganimeti gibi Roma'ya gönderilmiştir. Sezar genellikle düşmanlarına karşı uyguladığı merhamet politikası gereği Arsinoe'nin canını bağışlayarak onu Efes'teki Artemis tapınağına sürgüne göndermiştir. Kleopatra için ise Arsinoe'nin hayatta kalması sadece bir aile ferdinin yaşaması değil, her an alevlenebilecek bir iç savaş ve taht üzerinde hak iddia edebilecek meşru bir rakibin varlığını demekti. Bu tehlikeyi kökten çözmek isteyen Kleopatra, yıllar sonra müttefiki Marcus Antonius üzerindeki nüfusunu kullanarak Arsone'yi sürgün edildiği tapınakta idam ettirmiştir. Bu tavizsiz hamleyle Kleopatra, taht üzerindeki son hak iddiasını da ortadan kaldırarak Mısır'daki mutlak otoritesini perçinlemiştir. Savaşın askeri boyutu Sezar'ın zaferiyle kapanmıştı. Ancak Kleopatra için asıl siyasi mücadele yeni başlıyordu. Tahtını geri almış olsa da Mısır halkı onu kendi gücüyle kazanan bir liderden ziyade yabancı bir generalin desteğiyle başa gelmiş bir isim olarak görüyordu. Bu, Sezar sayesinde geldi algısı, Kleopatra'nın meşrutiyetini zayıflatarak isyan riskini artıran ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyordu. Kleopatra sadece bir kraliçe olarak kalabilmek için değil, halkın gözündeki Roma kuklası imajını yıkıp otoritesini bizzat kanıtlamak zorundaydı. Bu yüzden Kleopatra, Kalemagos adı verilen devasa bir gemi hazırlattı. Bu gemi sadece bir ulaşım aracı değildi. Adeta nehir üzerinde yüzen bir saraydı. Yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 2 katlıydı. Geminin içinde sütunlu salonlar, yatak odaları, kütüphaneler ve hatta Mısır tanrılarına adanmış küçük tapınaklar bulunuyordu. Bu devasa gemiye Roma lejyonları ve saray görevlerinden oluşan 400 gemilik dev bir filo eşlik ediyordu. Bu görkemli Nil yolculuğun halka verdiği mesaj çok netti. Kleopatra, ülkesinin en ucra köşelerine kadar giderek otoritesini bizzat sergiliyor ve kontrol hala bende mesajını veriyordu. Sezar'ın bu yolculukta onun yanında yer alması ise Roma'nın Mısır'ı işgal eden bir düşman değil, kraliçenin meşruiyetini destekleyen sarsılmaz bir müttefik olduğunu kanıtlıyordu. Böylelikle Kleopatra, lüks ve ihtişam bir siyasi araç olarak kullanarak hem halkın sadakatini tazeledi hem de Roma ile olan bağını bir güç gösterisine dönüştürdü. Bu görkemli yolculuk sırasında Kleopatra kendisini bereket ve annelik tanrıçası Isis ile, Sezar'ı ise Amon veya Dionysos ile özleştiriyordu. Nil boyunca uğradıkları her şehirde düzenlenen törenlerde Kleopatra, bir kraliçeden ziyade yeryüzüne inmiş bir tanrıça gibi karşılanmıştı. Yani burada Kleopatra sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda ilahi bir figür olarak sunulmuştu. Bu sadece bir şov değildi.
bilinçli olarak yapılmış bir propagandaydı. Sezar için ise bu gezi, Mısır'ın efsanevi zenginliğini yerinde görme ve stratejik hakimiyetini pekiştirme fırsatıydı. Kleopatra ile halkın önünde sergilediği bu bağ, Roma'nın gücüyle Mısır'ın inanç sistemini birleştirmiştir. Sonuç olarak bu gösterişli Nil turu, Kleopatra'nın meşruiyet krizini çözmesini sağlamış ve halkın sadakatini dini bir bağlılıkla yeniden kazanmasına yol açmıştır. Nil yolculuğuyla tanrılar tarafından seçilmiş bir kraliçe imajını güçlendiren Kleopatra, ülkesindeki otoritesini yeniden sağlamlaştırmayı başarmıştır. Bu zafer dolu sürecin hemen ardında bir erkek çocuk dünyaya getirmiş ve ona Küçük Sezar anlamına gelen Sezarion adını vermiştir. Sezarion, sıradan bir veliaht olmasının çok ötesinde Kleopatra'nın iktidarını ebedi kılmak için kullandığı en güçlü diplomatik araçtı. Kleopatra, Roma'nın askeri desteğiyle kazandığı tahtı artık bir aile bağıyla sarsılmaz bir zemine oturtmayı hedefliyordu. Sezarion, Sezar'ın oğlu olarak dünyaya tanıtılması, Mısır ve Roma arasında sadece siyasi bir ittifak değil, reddedilemez bir kan bağı kurulması demekti. Bu doğumla Kleopatra dünyaya şu net mesajı veriyordu: "Ben sadece Mısır'ın kraliçesi değilim. Aynı zamanda Roma'nın en güçlü adamının ailesi ve onun mirasının ortağıyım." Milattan önce 46 yılında Sezar Roma'ya döndüğünde, kısa süre sonra Kleopatra'yı, oğlunu ve beraberindekilerini de yanında getirmiştir. Sezar'ın Sezarion ailenin oğlu, Kleopatra ise eşi olarak kabul etti. O dönemde Sezar zaten Kalpurnia ile evliydi. Roma yasaları çok eşliliği kesin bir dille yasaklıyordu. Senato üyeleri ve halk hem bu yasal ihlalden hem de yabancı bir kraliçenin Roma siyasetine bu denli sokulmasından büyük rahatsızlık duyuyordu. Bu durumun yarattığı asıl tehlike ise meşruiyet zeminindeydi. Julius Caesar'ın resmi varisi, vasiyetnamesinde evlatlık edindiği yeğeni Octavian'dı. Yani geleceğin imparatoru Augustus'tu. Sezarion, Sezar ile doğrudan kan bağına sahip olsa da Roma hukuk sistemi içinde resmi bir tanırlığı yoktu. Ancak Sezar'ın ona gösterdiği ilgi, Octavian tüm siyasi geleceğini tehdit ediyordu. Çünkü eğer Sezarion bir gün resmi varis olarak kabul edilirse, Octavian tüm siyasi meşruiyetini ve Sezar mirası üzerindeki haklarını kaybedecekti. Roma'nın en güçlü iki ismi arasında gelecekteki yaşanacak olan büyük güç çatışmasının ve iç savaşların temelini oluşturacaktı. Sezar, hayatta olduğu süre boyunca bu kritik meseleyi hiçbir zaman netleştirmedi. Sezarion ne açıkça reddetti ne de resmi bir varis ilan etti. Sezar'ın bıraktığı bu siyasi boşluk, Kleopatra için büyük bir fırsattı. Ancak M.Ö. 44 yılında Sezar suikasta uğradığında Roma bir anda Kleopatra ve oğlu için ölümcül bir yer haline geldi. Kleopatra can güvenliğini sağlamak için Sezarion ile birlikte aceleyle Roma'dan kaçarak İskenderiye'ye döndü. Mısır'a ulaşır ulaşmaz Sezarion'u ortak hükümdar ilan etti ve onu her fırsatta Sezar'ın tek biyolojik oğlu olarak tanıtmaya devam etti. Kleopatra'nın amacı hem Mısır halkının desteğini sarsılmaz kılmak hem de Roma'ya karşı Sezarion'un gerçek mirasçı olduğunu tescillemekti. Ancak bu stratejik hamle Sezarion'un sadece bir veliaht değil, Roma'daki güç dengeleri için ortadan kaldırılması gereken bir tehdit haline getirdi. Kleopatra'nın oğlunu korumak ve yükseltmek için kullandığı bu iddia, trajik bir biçimde Sezarion'u Octavian'ın açık hedefi yapacak ve onun sonunu hazırlayacaktı. Sezar'ın ölümünün ardından Roma dünyası ikiye bölünmüş, Batı Octavian'ın, Mısır'da içine alan Doğu ise Marcus Antonius'un kontrolüne geçmiştir. Antonius, Part İmparatorluğu'na karşı planladığı büyük askeri sefer için Mısır'ın devasa servetine ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden Antonius, Kleopatra'yı Tarsus'a görüşmeye çağırmıştı. Kleopatra bu buluşmaya sadece diplomatik bir görüşme değil, bir psikolojik üstünlük kurma fırsatı olarak gördü. Şehre gümüş kürekli, altın kaplamalı görkemli bir gemiyle ve aşk tanrıçası Afrodit kılığında girerek Antonius'u hem görsel hem de psikolojik olarak etkisi altına almıştır. Antonius, Kleopatra'nın bu ihtişamından etkilenmiş olsa da onu asıl büyüleyen şey, Kleopatra'nın keskin zekası ve sahip olduğu muazzam siyasi güçtür. Bu stratejik karşılaşma 10 yıl sürecek olan efsanevi bir birlikteliğin kapısını aralamıştır. Çoğu zaman lüks, tutku ve ihtişam dolu bir aşk hikayesi olarak anlatılan bu ilişki aslında romantizmden ziyade güç dengeleri üzerine kuruludur. İkili için bu aşk, orduların birleşmesi, hazinelerin ortak kullanımı ve Roma-Mısır ittifakının kanla ve sadakatle mühürlenmesi anlamına geliyordu. Bu devasa ittifakın arkasında yatan asıl güç,
her iki liderin de kendi siyasi geleceklerini diğerinin varlığına bağlamış olmasıydı. Madalyonun bir yüzünde Kleopatra'nın hayatta kalma mücadelesi, diğer yüzünde ise Antonius'un Roma üzerindeki hakimiyet hırsı yatıyordu. Kleopatra, Mısır tahtını korumak için Roma'nın en güçlü adamlarından birine ihtiyaç duyuyordu. Yani Antonius, Kleopatra için duygusal bir seçimden çok stratejik bir tercihti. Antonius tarafında da durum farklı değildi. Roma'da güç dengesi değişmiş ve Augustus yükseliyordu. Antonius doğuda güçlü bir üs kurmak zorundaydı. Bunun için para, donanma ve kaynak gerekiyordu. Kleopatra ise bunların hepsine sahipti. Yani bu tam olarak bir aşk hikayesi değil, iki güçlü insanın çıkarlarının kesiştiği bir ortaklıktı. Antonius ve Kleopatra'nın ortaklığı sadece siyasi bir ittifak olarak kalmamış. Bu birliktelikten 3 çocuk dünyaya gelmişti. Ancak Antonius için bu durum ciddi bir yasal ve diplomatik çıkmazdı. Zira kendisi Roma'da evli bir adamdı. Önce Fulvia ile evli olan Antonius, onun ölümünden sonra Octavian ile aralarındaki kırılgan barışı korumak amacıyla stratejik bir hamle yaparak Octavian'ın kız kardeşi Octavia Minor ile evlenmişti. Bu evlilik Roma'nın iki güçlü ismi arasındaki kan bağına dayalı son köprüydü. Buna rağmen Antonius, Kleopatra ile olan bağını koparmamış, aksine onu herkesin gözü önünde gerçek eşi gibi görmeye devam etmiştir. Antonius'un Kleopatra'nın olan çocuklarına Roma topraklarını bağışlaması ve nihayetinde Octavian'ın kız kardeşi Octavia'da boşanması bardağı taşıran son damla oldu. Bu karar Roma Senatosu'na sadece kişisel bir ihanet değil, Roma'nın onuruna ve toprak bütünlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüldü. Antonius artık bir Roma generali gibi değil, kararlarını bir yabancı kraliçenin lehine alan ve doğunun ihtişamına kapılmış bir kukla gibi davranıyordu. Bu kopuş Octavian eline aradığı kozu vermişti. Savaş artık iki Roma generali arasında bir iç savaş değil, Roma'nın kutsal değerlerini savunan Octavian ile Mısır'ın etkisindeki bir hain arasındaki bir namus mücadelesine dönüşecekti. Octavian, elindeki bu kozu tarihin en sert propaganda savaşlarından birine dönüştürdü. Antonius'u Roma'nın disiplinini ve sade yaşamını terk eden, doğunun gizemli büyüsüne kapılıp benliğini yitirmiş bir lider olarak sundu. Kleopatra ise sadece bir müttefik değil, Roma'yı içeriden çürüten, generallerin aklını çelen ve imparatorluğu İskenderiye'den yönetmek isteyen tehlikeli bir yabancı kraliçe olarak anlatıldı. Bu strateji meyvesini verdi ve Roma halkının gözünde savaş, kişisel bir çekişmeden çıkıp vatanın onurunu kurtarma mücadelesine dönüştü. Antonius'un kültürel ve siyasal kopuşu, Octavian'ı artık kaçınılmaz bir askeri müdahaleye zorluyordu. Nihayetinde diplomatik köprülerin tamamen yıkılmasıyla taraflar, M.Ö. 31 yılında Yunanistan kıyılarında tarihin kaderini belirleyecek Aktium Savaşı'na karşı karşıya geldi. M.Ö. 31 yılında Yunanistan'ın batı kıyısındaki Aktium Körfezi'ne tarihin akışı değişmek üzereydi. Antonius ve Kleopatra'nın devasa donanması Agrippa tarafından amansız bir ablukaya alınmıştı. Kuşatma altındaki orduda hastalık ve açlık başlık gösterirken Kleopatra stratejik bir karar vererek asıl amacı Octavian'ı yok etmek değil, kuşatmayı yarıp Mısır'daki güvenli limanlara çekilmek olduğunu Antonius'a kabul ettirdi. Savaşın başladığı anlarda rüzgar Octavian lehine esiyordu. Ancak aniden yön değiştirdi. Bu doğa olayını bir fırsat penceresi olarak gören Kleopatra, kendi komutasındaki 60 gemilik filo ve Mısır hazinesiyle savaşın en hararetli noktasından ayrılarak açık denize doğru yelken açtı. Kleopatra'nın gemisinin uzaklaştığını gören Antonius, binlerce askerini ve sorumluluğunu bir kenara bırakarak beklenmedik bir hamle yaptı. Kendi saflarında çarpışan adamlarını kaderine terk edip Kleopatra'nın peşinden gitti. Komutanlarının kendilerini bıraktığını gören ordu, büyük bir moral çöküntüsüyle ya teslim oldu ya da Octavian tarafına geçti. Kleopatra'nın bu kaçışı tarihçiler arasında hala büyük bir tartışma konusudur. Bu, hazineyi ve krallığın geleceğini kurtarmaya amaçlanan önceden planlanmış soğukkanlı bir geri çekilme miydi, yoksa bir panik anı mıydı? Sebebi ne olursa olsun, Antonius binlerce askerini bırakıp bir kadının peşinden gitmesi, Roma'da onurunu ve erkekliğini kaybetmiş bir lider imajını perçinledi. Octavian'ın bu durumu, Antonius'un artık bir Roma generali değil, doğunun ihtiraslarına köle olmuş bir firari olduğu propagandasıyla sonuna kadar kullandı. Savaştan sonra İskenderiye'ye çekilen Antonius ve Kleopatra için artık kaçacak yer kalmamıştı. Octavian'ın orduları durdurulamaz bir hızla Mısır'a ilerliyor, her geçen gün İskenderiye surlarına biraz daha yaklaşıyordu.
Bu umutsuz bekleyiş sürerken Antonius'un dünyasını başına yıkacak o haber ulaştı. Kleopatra ölmüştü. Bu haber aslında doğru değildi. Ama Antonius buna inanmıştı. Bu haberle tamamen çöken Antonius kendini bıçaklayarak intihar etmeye çalıştı. Ağır yaralandıktan sonra Kleopatra'nın aslında hayatta olduğunu öğrendi. Yaralı halde Kleopatra'nın saklandığı anıt mezara götürüldü ve son nefesini kraliçenin kollarında verdi. Kleopatra için artık son perde açılmıştı. Octavian onu canlı ele getirmek konusundaki kararlılığının bir merhamet göstergesi değil, aksine onu Roma sokaklarında zafer alayının önünde zincire vurulmuş bir ganimet gibi sergileme planı olduğunu çok iyi biliyordu. Kleopatra bu korkunç sonu engellemek adına Octavian ile son bir pazarlık masasına oturdu. Tek amacı kendi hayatından vazgeçse bile Mısır krallığını ve çocukların geleceğini güvence altına almaktı. Ancak Octavian, Sezar veya Antonius gibi duygularıyla hareketten bir lider değildi. O tamamen soğukkanlı bir stratejistti. Kleopatra'ya hiçbir somut güvence vermedi. Bir kraliçe için esaret altında sergilenmek, ölümden çok daha büyük bir aşağılanmaydı. Octavian niyetinde tamamen emin olan Kleopatra, kaderini başkasının tayin etmesine izin vermeyecekti. Kendi onurunu korumanın tek yolunun son nefesinde bir kraliçe gibi kendi seçtiği şekilde vermek olduğunu anladı. Bu yüzden Kleopatra zaman kazanmak adına hazırlanmak istediğini söyleyerek odasına çekildi. En görkemli kraliyet kıyafetlerini giydi ve asaletini son ana kadar korudu. Geleneksel anlatıya göre bir sepet incirin içine saklanmış bir kobra yılan tarafından ısırılarak hayatına son verdi. Sadık hizmetçileri de bu son yolculuğunda ona eşlik ederek yanında can verdiler. Kleopatra'nın ölümünden sonra Octavian için geriye kalan tek büyük tehdit onun çocuklarıydı. Özellikle Sezar'ın biyolojik oğlu olan Sezarion, Octavian'ın kurmayı planladığı tek adamlık düzeni için en büyük engeldi. Octavian, meşhur danışmanı Arrius Didymus'un "Çok fazla Sezar iyi değildir" sözüne uyarak kendi meşrutiyetine en büyük tehdit gördüğü Sezarion'u kaçmaya çalışırken yakalattı ve idam ettirdi. Böylece kendi meşruiyetine rakip olabilecek tek özelliği de ortadan kaldırarak Roma dünyasının rakipsiz hükümdarı oldu. Kleopatra'nın Antonius'tan olan 3 çocuğu ise sağ bırakılarak Roma'ya götürüldü. Ancak bu bir merhamet göstergesi değildi. Kleopatra'nın en büyük korkusu gerçek oldu. Çocukları Octavian'ın Roma'daki görkemli zafer alayında annelerinin altın heykeliyle birlikte zincire vurulmuş birer ganimet gibi halka sergilendiler. Ancak bu derin aşağılanmadan sonra tarihin en ilginç geri dönüşlerinden biri yaşandı. Çocuklar, babaları Antonius'un terk ettiği ve Octavian'ın kız kardeşi olan Octavia tarafından yanına alınarak büyütüldü. Bu trajik sonla birlikte sadece bir yaşam değil, 300 yıllık Ptolemaios hanedanı ve binlerce yıllık bağımsız Mısır devleti de sona erdi. Mısır artık Roma'nın sıradan bir eyaleti olmanın çok ötesinde, bizzat Octavian'ın şahsi mülkü gibi yönetilen ve imparatorluğun tüm gıda ihtiyacını karşılayan en değerli tahıl ambarı haline geldi. Kleopatra'nın ölümü, antik dünyanın kapanışı ve Roma İmparatorluğu'nun mutlak yükselişinin kesin mührü oldu.